Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kadife yeleğimizden öreceğiz. Ben bunu kız için yaptım. Şöyle fuşya pembe. Çok güzel oldu. Ondan önce de şöyle size göstermek istiyorum. Yine bir erkek bebek yeleği örmüştük. Ama en çok beğenilen modelimiz ayıcıklı modelimiz bu şekilde. Bugün sizlerle bu ayıcıklı modelimizi çalışmak istiyorum. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kadife iple ördüm. Evet. 2 yaş gibi oldu bu. Dilerseniz bunu daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Oldukça kolay, örmesi de zevkli. Oturduğunuzda bir günde bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle ben Knitme'nin Hello serisini kullandım. Bu ipten de oldukça memnun kaldım. Çok da hoşuma gitti. Benimle aynı renk yapmak isterseniz renk numarası da 905. Şiş olarak da ben 4 numara şiş kullandım. Eliniz çok sıkıysa 4,5 kullanabilirsiniz. Ama özellikle 4 numarayla örmemin sebebi kadife ipin sarkmaması, yıkandıkça sarkmaması için 4 numara şişle ördüm. Dilerseniz şimdi hep birlikte şişimize 40 tane ilmek atalım. Yine 2-2,5 yaş için öreceğim ben. Daha küçük yapmak isterseniz de 38 ilmek, onun bir küçüğü 36 ilmek eksilterek bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi birlikte başlayalım. Ben bir miktar ip ayırdım. Şimdi şişime 40 tane ilmek atacağım. Siz de benimle birlikte atabilirsiniz. Yalnız şunu da hatırlatayım. İlmeklerimizi çok sık yapmayalım arkadaşlar. Kadife ip diğer ipler gibi esnemiyor. Şöyle hafif bol bırakarak daha rahat yapabilirsiniz. Şu şekilde ben ilmeğimi böyle atıyorum. Siz eğer farklı bir şekilde yapıyorsanız farklı olarak da atabilirsiniz. Ama şişimizde 40 tane ilmeğimiz olacak. Ben atayım geleyim. Evet arkadaşlar ben 40 tane ilmeğimi attım. Şimdi haroşo öreceğim 3 sıra. Daha önceki videolarımı izlediyseniz ben haroşo örerken hepsini ters olarak örüyorum. Siz düz olarak örüyorsanız haroşo kısımlarını haroşo olarak belirteceğim. Ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada videoya başlamadan önce şunu da belirteyim. Destekleriniz çok çok önemli. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde örerek ilerliyorum. Önde de arkada da ters olarak örüyorum. Şimdi arka sıradayım. Yine ters örerek devam ediyorum. Dediğim gibi siz düz örüyorsanız bütün hepsini düz örerek bu şekilde 3 sıra haroşo yapacağız. Ondan sonra yine yanları haroşo, ortası düz olarak ayıracağız ve belli bir miktar öreceğiz. Şimdi isterseniz şu 3 sıra haroşomu öreyim ve geleyim. Evet ben 3 sıra haroşomu ördüm ve geldim. Şimdi birlikte bundan sonra ne yapacağız onu bir görelim. Evet şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve 3. Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğim haroşo. Diğerlerini düz olarak öreceğim. Yani iki yanda 3 haroşo, ortadaki 34 ilmek düz olarak devam edecek. Bu şekilde öreceğiz ta ki koltuk altına kadar. Dediğim gibi oldukça çabuk ilerleyen bir model bu. Bu şekilde düz örerek son 3 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Evet son 3 ilmeğimdeyim. Bunları da haroşa olarak örüyorum. Kenarlarını özellikle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben dikerken oldukça kolaylık sağlıyor.
Şimdi arka sırada ben hepsini ters ördüğüm için düzlerde ters olacak ve hepsini ters olarak öreceğim. Ben normal şişle öremiyorum. Bu şişlerle de videoyu çekmek oldukça zor oluyor arkadaşlar. Hatam olursa kusuruma da bakmayın. Bu sırayı da böyle hepsini ters olarak ilerleyelim. Hemen ön sırada son kez bir göstereyim. Ondan sonra kaç sıra öreceğimizi de size söyleyeceğim. Ön sıradayız. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki 2 ilmekle beraber haroşa yapıyorum. Yani 3 haroşa ve düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan son 3 ilmeğe kadar örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Bunu bir miktar öreceğiz. Ondan sonra koltuk altımızı keseceğiz. Şimdi ben öreyim biraz. Size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm geldim. Şimdi artık koltuk kesimine başlayacağım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26 sıra örmüşüm. Şimdi koltuk kesimimizi hep birlikte yapabiliriz. Yine baştaki 3 ilmeğim haroşo. Onu örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ipimi arkaya alıyorum ve hemen şu ilmeğimi bir düzeltiyorum. Bir tane kesiyorum. Kestim. Hemen yanındakini de kesiyorum. Bu işlemi niye yapıyorum diye düşünürseniz, şöyle koltuk altımın biraz daha oyuk olmasını istiyorum. Bu bir kereye mahsus 2 tane ilmek kesiyorum burada. Sonda 7 ilmeğim kalana kadar yine düz örerek ilerliyorum. Evet, sonda 2, 4, 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Şimdi burada 2 ilmek daha keseceğim. Şişimi şöyle tersten alıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde bir tane kestim. Tekrar tersten alıyorum. Ve bunu da kesiyorum. 3 tane haroşomu örüyorum. Ve arka sıramın hepsini ters olarak başa geliyorum. Şöyle örüyorum ters olarak. Yine ön sıradayım. 3 tane haroşomu örüyorum. 2, 3. İpimi arkaya aldım. İlmeğimi şöyle düzelttim. Ve ikisini birlikte düz olarak aldım. Şu anda 3 tane ilmek eksiltmiş olduk. 2 kere daha bu işlemi yapacağız. Ondan sonra yaka kısmına kadar hiçbir işlemimiz yok. Yine sona gelene kadar devam edelim düz örmeye. Şimdi sonda 5 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte alacağım. Yine şişimi tersten geçiriyorum ve topladım ilmeğimi. Arka sıramız yine hepsi ters. Ön sıradayız, yine kesimimizi yapacağız. Baştaki 3 tane haroşomuz hiç değişmiyor. Yine ilmeğimi çevirdim ve bu şekilde topladım. Evet, sonda 5 ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kesiyorum. Bundan sonra bir kez daha keseceğiz. Ondan sonra kesim işlemimiz bitecek. Yani her iki taraftan 5'er tane azaltmış olduk. Evet, sonuncu kesimimizi yapalım.
Bu arada daha küçük yapacaksanız 4 tane kesmeniz yeterli. Daha büyük yapacaksanız bunu 6 olarak kesebilirsiniz. Daha güzel durur diye düşünüyorum. Artık sonuncu kesimimizi de yaptık. Diğer taraftan da yapacağız ve yaka kısmına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ben bir miktar öreyim. Yakaya çıkana kadar kaç sıra örmüşüm onu da size belirteyim. Şu diğer tarafın kesimini de birlikte yapalım. Ve tamam artık. Kesim işlemlerimizi böylece bitirmiş olduk. Şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle çok düzgün bir kesim oldu. Şimdi örelim hep birlikte. Ondan sonra yakamızı yapalım. Evet arkadaşlar, ben yaka kısmına kadar ördüm geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra örmüşüm. Şimdi yakamı ayıracağım. Birlikte yapalım. Yine baştaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Aradaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son 7 3 6 ilmek kalana kadar hepsini haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 6 ilmeğim kaldı. Şimdi 3 tane düzümü örüyorum. Hemen arkasından 3 tane de haroşamı örüyorum. Arka sırada hepsini ters olarak örüp ön tarafa geçiyorum arkadaşlar. Arka kısmı ördüm ve ön tarafa tekrar geldim. Şöyle bir şişimi dolaştı. Yine 3 tane ilmeğimi örüyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar yine haroşa örüyorum ve ilerliyorum. Şişimde 40 ilmeğim vardı. 40 ilmeğimi koltuk altında 5 bir yandan 5 bir yandan keserek 10 tane eksilttim. 30 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bunu da omuzlara ayıracağız. Evet, son 6 ilmeğim. Üç düzüm ördüm. 3 haroşamı örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Burada kesim yapacağım arkadaşlar. 3 haroşamı örüyorum. 3 düzümü örüyorum. Tekrar 3 haroşa örüyorum. 1 2 3. Yani omuzlara 9 tane ilmek ayırdım. Şimdi keserek ilerliyorum. Son 9 ilmeğim kalana kadar. Şöyle örerek kesiyorum arkadaşlar.
Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Bunları da ters olarak örüyorum. Böylece yakamızı ayırmış olduk. Şöyle ben ayırdım. İlmek tutucuya taktım 9 tane ilmeğimi. Bu bölümü yani sağ tarafı örmeye devam edeceğim bu şekilde. Yine 3 haroşo. 3 düz. 3 düz, 3 haroşo. Arkada hepsi yine ters örülecek. Bu şekilde bir miktar öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şu yaka kısmımızı ayarlayacağız. Burada arttırmalar yapacağız. Ben şöyle bir bakayım kaç sıra örmüşüz. Ona göre size söyleyeyim. 4, 15 sıra örmüşüm arkadaşlar. 15 sıra örelim. 9 ilmeğimizi 3 haroşo, 3 düz, 3 ters olarak 15 sıra örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar ben 14 sıra ördüm. Geldim. 2, 4, 6, 8, 10. Evet arkadaşlar ben 15. sıramızdayım. Şimdi yaka için arttırmalarımıza başlayacağız. 3 tane haroşomu örüyorum. 3 tane düzümü örmeden önce 2 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Gizli arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Sadece bu sırada 2 artış yapacağım ki yakam daha düzgün dursun. Şu anda düz ilmek sayımı 5'e çıkardım. Ve hemen haroşolarımı örüyorum. Arkaya dönüyorum. Hepsini ters olarak öreceğim. Arttırma yaptığım ilmeğim, onu da örüyorum. Boşluk olmaması için bu şekilde aldım. Şimdi yine ön sıradayım. Düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim olmuştu. Burada sadece bir kez arttırma yapacağım. Bundan sonraki arttırmalarımı hep bir olarak ilerleyeceğim. Ta ki ilmek sayım 23 olana kadar. Şöyle ki arkayı 40 ilmek başlamıştık. Önlerimize 20 veriyorum. 3 ilmekte haroşo patlar için ayıracağım arkadaşlar. Toplamda 23 ilmeğim olacak. Bu şekilde 18. sıraya kadar öreceğim. 19 ve 20. sırada koltuk altından bir arttırma yapacağım. Şimdi arkayı koltuk altından sonra 17 sıra örmüştük. 2 sırada yaka için örmüştük arkadaşlar. Toplamda 19 sıra olmuştu. Ama ön kısmı 21 sıra yapacağım. Çünkü arkanın öne doğru kaymasını istemiyorum. Bu yüzden de 2 sıra bir fazlalığım olacak önde. Onu da belirtmiş olayım. Bu şekilde arttıralım. Koltuk altı arttırmasına geldiğimizde de tekrar birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi koltuk altından da artışlarımızı yapabiliriz. 3 tane haroşomu ördüm. Hemen yine
bir gizli artış yaptım. Düzlerimi örmeye devam ediyorum. Ördüm. Yine 3 tane haroşam kalınca bir tane gizli arttırma yaptım. Arka yüzde hiçbir değişiklik yapmadan hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyiz. Tekrar 3 haroşamı ördüm. Koltuk altım için yine bir tane gizli arttırma yaptım. Bu şekilde son 3 ilmeğim kalana kadar ilerliyorum. Evet, son 3 ilmeğim. Yine gizli bir arttırma yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar arka yüzü çekmiyorum videoyu uzatmamak adına, arka yüzde hepsini ters örüp geliyoruz. Evet, artık koltuk altımızın son arttırmasını yapıyoruz. Böylece koltuk altımızda da 3 tane ilmek arttırmış olduk. Bundan sonra koltuk altımızda arttırmamız yok. Önden 23 tane olana kadar devam edeceğiz. Arttırmamı da yaptım. Böylece ilmek izlerimi sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 2 kez daha arttırma yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra düz olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben diğer tarafı bitirdim. Bu şekilde ördüm. Son 3 sıramı da haroşa olarak ördüm ve bitirdim. Şimdi ayırmış olduğumuz sol tarafımızdaki örgümüzü öreceğiz. Buna da yine şöyle 3 haroşa, 3 düz, 1 2 3 düz, 1 2 3 haroşa. Arka tarafta hepsini haroşa olarak öreceğiz. Bu diğer tarafta yaptığımız gibi bu 3 haroşa, 3 düz, 3 haroşamızı yine 14 sıra öreceğiz. 15. sırada yaka için arttırmalarımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben 14 sıra 3 haroşa, 3 düz, 3 haroşamı ördüm ve artık yaka için arttırma kısmına geldim. 2 ve 3. Diğer tarafta yaptığımız gibi hemen 3 haroşanın arkasından bir tane gizli arttırma yaptırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Bir kereye mahsus bunu yapıyoruz. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Yakamızın daha güzel durması için. Bu şekilde örüyorum. Arkamda, arka sıramda hepsi ters olarak örüyorum ve yine ön tarafa geliyorum. Evet.
Diğer tarafta sonda arttırma yapmıştık. Sağ tarafı olduğu için şimdi sol taraftayız. Ön kısımda arttırmamızı yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben biraz arttırma yaptım, geldim. Şimdi 20. sıradayım. Koltuk altı için yine arttırma yapacağız. Ön bölüm için arttırmamı yaptırdım. Şimdi arka tarafa doğru ilerliyorum. Koltuk altından da 3 kez arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerledim. Yine bir gizli arttırma ve devam ediyorum. Bu işlemi 3 kez tekrar edelim. Evet arkadaşlar, ben arttırmamı bitirdim. Bir sırada gittim geldim. Şöyle omuzdan aşağıya doğru 25 sıra ördüm. Ön yüzde 25. sıramı ördüm. Arka yüzdeyim şimdi. Arka yüzde ilik kesiyorum ben. Onu birlikte yapalım isterseniz. Bundan sonra sadece ilik çalışmamız var. Onun dışında hiçbir işlemimiz yok. Sadece 9 sırada bir ilik açacağız. 3 tane ilik kullandım. İsterseniz ilik açmayıp da üzerine örerek ilik çalışması da yapabilirsiniz. Bağcık çalışması da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi iliği de nasıl açtığımı göstereyim size. Şimdi son 3 ilmeğimdeyim. Hemen şöyle doladım ve ikisini birlikte aldım. 3 haroşomun 2 tanesini birlikte aldım ve bu şekilde bitirdim. Ön sıradan örerek devam ediyorum. 2 ve 3. Şöyle 3 tane haroşam olduğu için aslında şu bir tane kalınca kesebilirdim ama bir ince oluyor düğmede, çabuk kopabiliyor. O yüzden 2 ilmeği önde bıraktım. Şimdi bundan sonra düzlerimizi düz 23 ilmeğimiz var. Düzlerimizi düz örüyoruz. Haroşalarımızı haroşa örüyoruz. 9 sırada bir de ilik çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yeleğimizi bitireceğiz ve cep kısmına, yani ayıcığı nasıl yerleştirdiğimize geleceğiz. Ondan sonra yeleğimiz de tamamlanmış olacak. Evet, ben öreceğiniz sıraları da söyleyeyim. Şöyle omuzdan sonra koltuk altına kadar arttırmalarımız da dahil olmak üzere 21 sıra örüyoruz. Koltuk altından sonra 23 sıra 3 haroşo düz 3 haroşo olarak devam ediyoruz. 23 sıradan sonra 24. sırayla birlikte 3 sırada haroşomuzu örüyoruz. Toplamda ön bedenimiz 47 sıra oluyor. Arka bedenimizi biliyorsunuz 45 sıra yapmıştık. Şurada yaka öne kaymasın, çirkin durmasın diye 2 sıra fazla örmüştüm ben. Siz de bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Diğer tarafı da şimdi tamamlayacağım ben. Dediğim gibi ilk iliğimizi açtık. Bundan sonra 9 sırada bir ilik açıyoruz ve 3 iliğimizi bitirdikten sonra da haroşalarımızı örüp yeleğimizi tamamlıyoruz. Ben sol tarafı da tamamlayayım. Ondan sonra birlikte cebimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi diktim, düğmelerini de diktim, geldim. Şimdi cep ayarlamasını yapacağız. Şöyle şu ön kısımda 23 tane ilmeğim vardı. 3 haroşo, 4, 5, 6 ve 7 tane bu tarafa bıraktım. 7 tane de ilmeğimi bu tarafa bıraktım. Buradan da 7 tane ilmek saydım ve geldim. Şimdi
Şöyle şu ilmeklerimin, yani şu devam eden ilmeklerimin içinden şöyle geçirerek ilmek çekeceğim ben. Tığla yaparsanız daha kolay olur gibi düşünüyorum. Şu şekilde. Şu bir. Bunu daha sonra şöyle biraz uzun bırakayım. Onu saklayacağız. Hemen yanındakine geldim. Yine içinden geçirdim. Ve bunu da çektim. Hemen yanındakine geldim. Ve bunu da çektim. 3 oldu. Şimdi yine yanındaki, yani ilmeğin içindeki ilmeği alıyorum. Öyle diyeyim ben size. 4. Hemen yanındakine geldim. Şöyle dikkatli alırsak şöyle 5, hemen yanındaki 6, yine yanındaki ilmeklerin içine batıyorum arkadaşlar. 8, hemen yanındaki 9 ve sonuncuyu alıyorum. 10. 10 tane ilmeğimizi çıkardık arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarıyorum buradan ve şişime takacağım. Yani şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmek çıkardık arkadaşlar. Bu 9 tane ilmeğimizi öreceğiz. Ondan sonra kesmelerimizi yapacağız. Şöyle altı sabitliyorum. İlmeğim kaçmasın diye. Şöyle bir daha sonra saklayacağız. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Arkada düz, arkada ters, önde düz öreceğiz. 9 tane ilmeğimiz var. Ters olarak örüyorum. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Ön tarafta düz. Evet. Tekrar ters. Bu sırayı da ters örelim arkadaşlar. Ön tarafta kesme yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yine ön sıradayız. Burada kesmemizi yapacağız. 2 tane ördüm. Bir doladım. İlmeğimi düzeltiyorum. Bir kesiyorum. Bir örüyorum. Yine 2 kesiyorum. Doluyorum ve 2 örüyorum. Ayak kısmının geçeceği kesmeleri yaptık. Şimdi yine örüyoruz arkadan. Şimdi bu sırayla birlikte 3 sıra örelim. Tekrar bir kesim yapacağız arkadaşlar. Evet, son kesimimizi yapalım. Yine aşağıda yaptığımız gibi 2 ördüm. Bir doladım.
ilmeğimi düzelttim ve kestim. Bir ördüm, bir kestim, bir doladım ve ördüm. Arka tarafı ters örüyoruz ve ön tarafa geçiyoruz. Şimdi ön sıradayım. Burada 2 sıra haroşa öreceğiz ve cebimizi bitireceğiz. Artık kesimimizi yapabiliriz. Çünkü 2 sıramızı ördük. Böylece cebimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle çok sıkı kesmeyelim. Biraz gevşek olsun. Esneterek kesimimizi yapalım. Evet, ayımızı da yerleştirdik. Şimdi şu dikiş işlemini yapalım. Hemen şurada bir boşluğum var. Oraya giriyorum. Yani normalde örgülerimizi birleştirirken yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Dikişimiz belli olmasın diye böyle yapıyorum. Şu haroşalı kısmım. Bu arada arkadaşlar kadife iple dikmek çok zor oluyor. Çünkü tüyler dökülebiliyor. Benim gibi isterseniz bu renge uygun renkle dikerseniz daha iyi olur. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Şu anda bitti. Aynen bu şekilde bu tarafı da dikeceğiz. Ondan sonra yeleğimizi de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece yeleğimizi tamamlamış olduk. Ben çok severek ördüm. Çok sevdiğim bir model. Kadife iple örmeyi de çok seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Son hali bu. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.